Şimdi siz evin balkonundasınız. Eviniz 15. kat. Arkan dönük. Çocuk da balkondan sarkacak. Ben de bunu görüp canavliyle bağırsam böyle. Ey kafasız adam, çocuk düşüyor, görmüyor musun be diye. Sen de döndüğün anda hamle yaptın, çocuğu sarkmaktan, ayağa kaymaktan son anda kurtardın. Şimdi aşağı gelip benimle kavga mı edersin? Nasıl bana böyle bir kelime kullanıyorsun diye? Yoksa teşekkür mü edersin? Sana can borcum var, artık can kardeşimsin deyip bir de teşekkür edersin yani. Azgın bir köpekle boğuşurken köpek şöyle bacağından yakalasak, güçlü bir pitbull. 1.8 ton basınç var çenede. Başkası da gelip o köpeği kitlese de seni kurtarsa, sen benim köpeğime niye dokunuyorsun mu diyeceksin? Ya yetişmesen bu beni YouTube parçalayacaktı mı diyeceksin? Şimdi aynı sahne değil mi? Yani yaşadığımız aynı sahne değil mi? Ya küçücük hamlesiyle hayatları kaydırmıyor mu? Şimdi bugün dışarıda sokakta yürüdük, yüzlerce adamları gördük. Ya hepsi mi ehli cennet? Kendimizde katarak söylüyorum. Ya birileri sonsuz azaba gidiyor yani, farkında değil misiniz? Peki sebep ne? Nefis. Şimdi biri canavliyle bağırsa, yapma be adam artık. Ya yapma yani, elinde kalmış 5-10 yıl, yapma artık. Yeter yani, hep mi nefsi eğlendireceksin? Enteresan bir durumdayız yani. Gerçekten enteresan bir durumdayız. Bu dersler günlük bizim analitikten gördüğümüz bir günde 1 milyon kişiden fazla izliyor. Bazı günler 2 milyona kadar çıkıyor video izlemeleri ve bu birçok insana dokunuyor. Bu dokunuşları arttırmak için özellikle biz hatırlatıyoruz. Yani videoların beğenilmesi ve altına yorum yapılması ve kanala abone olunması. Çünkü bunu analitikten görebiliyoruz. Kanala abone olmadan izleyen çok kişi var. Neredeyse %75, %80'e kadar varan abone olmadan izleyici var. O yüzden videoyu izleyenler bir bakabilirler yani. Gerçekten abone miyim yoksa videoları sürekli izlediğim için mi karşıma çıkıyor? Bununla ilgili yorumlar da geliyor. Ben aboneyim zannediyordum. Sürekli videolar çıkıyor diye. Meğerse abone değilmişim diye. O yüzden abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Abone olduktan sonra YouTube bunu önemsiyor ve daha çok kişiye gösteriyor. Ve bildirimleri de açıldığı zaman yeni paylaşılan videolar ilk abone olan kişilere düşüyor. Daha çok kişiye ulaştırılması için de videoların altına yorum yapılması YouTube nezdinde çok kıymetli. Şimdi biz her dersten sonra, belki izleyiciler bilmiyordur, biz her dersten sonra aşağı iniyoruz, toplanıp bir de dersin kritiğini yapıyoruz. Yani nereden ne anladık, nereden neyi düşündük, nereden ne çıkarım yaptık. Çünkü burada ister istemez ders monolog gibi görünüyor ama biz aşağıda diyalog seviyesinde, yani Mehmet abi sağ olsun bize tek tek soruyor yani dersin neresinde, tam etkilendiğimiz yerler nelerdir, sen ne ders çıkardın. Çünkü herkesin kendine çıkardığı ders farklı olabiliyor. O yüzden nasıl ki biz böyle her ders sonunda bunun bir kritiğini yapıyoruz, bize değen yerleri anlatıyoruz. Videoyu izleyenler de bununla ilgili kendilerine vurdukları yere yorum olarak yazarsa eğer, hem başkalarına da dokunmuş olur hem de başkalarına da bir pencere açılmış olur. O yüzden derslerin izlenmesi, kanala abone olunması ve özellikle hisleriyle ilgili yorumlar yazılması YouTube nezdinde çok önemli. Bu şekilde videoların daha çok kişiye ulaştırılması sağlanıyor. Ekstra olarak da söyleyeyim, katıl butonu da var. Oradan katıl butonuyla da kanala katılınırsa yani buradaki sosyal medya giderleri için de destek olmuş olurlar. Yani bir sevaba da ortak olmuşlar. Yani günde 1 milyon kişiye ulaşan videolara ortak olmuş oluyorlar. O yüzden katılı da tavsiye ediyoruz. Bunları hatırlatayım dedim. Çünkü sık sık hatırlatmak gerekiyor. İnşallah her videoda da böyle hatırlatıp başkalarına vesile olmalarını sağlarız. Ana çatıda nefis işleyeceğiz. Bu sefer Üstad Hazretlerinin 16. mektupta inanılmaz bir bahsi var nefisle ilgili. Oradan bir detaylandıracağız konuyu ama önce bir 16. mektubu anlatayım. Değil mi? Hani Risale-i Nur'daki yerini de kafamızda oturturuz. 16. mektup Said Nursi Hazretlerinin şahsı ile alakalı sorulara verdiği cevaplar. Allahu alem 16 tane böyle mesele var. 16 soru soruyorlar Üstad Hazretlerine. O da 16 soruya cevap veriyor. Yer yer talebeleri o soruları soruyor. Yer yer kendisine düşmanlık edenler sorular soruyor. Yer yer cerbezeli küffar akıllar bazı sorular soruyorlar. Üstad Hazretleri o sorulara cevap veriyor. Normalde biliyorsunuz o şahsıyla ilgili meselelere böyle cevap vermiyor ama şahsı üstünden İslam'a bir çürütme operasyonu yapılmasın diye bu tür sorulara cevaplar veriyor. Birinci ve ikinci noktada siyasetle ilgili bazı sorular soruyorlar. Onlara cevap veriyor. Biz bugün üçüncü nokta dediğimiz bahsi okuyacağız. Nefisle ilgili olan çok çarpıcı bir bahsi okuyacağız. Şimdi bu nefis meselesinde nefsi tanımak önemli. Cümle çok şey oluyor değil mi? Nefsi tanımak önemli. Tanıyamıyoruz ki yani. Bizim içimizde farklı bir parça ama bize yapışık gibi. Doğru mu? Başka bir mekanizma ama bize yapışık gibi. Yani içeriden bir ses geldiğinde bu vicdanın mı nefsin mi bunu ayırt edebiliyor musunuz? Çok zor değil mi? Yani karnın şişmiş, canında bir lokma daha yemek istiyor. Bunu da ye ne olacak? Şimdi bu ses nereden geldi? Şimdi sana sorsak neden yedin bunu? Canım böyle istedi. Ama ses nereden geldi? Asıl bunun mekanizması. Çok zor bir şey, farkında mısınız? İçinizde farklı bir aparat var. Ama bunun konuşmalarını katiyen ayırt edemiyorsun. Özellikle beden de nefis demek değil mi? Beden, ceset, hormonlar, bunlar da nefis demek. Özellikle bedenine yük gelebilecek bir pozisyonda o konuşma gerçekleşsin. Öyle mi?
Mesela sabah namazına kalkarken, hele de böyle biraz geç yattıysan, değil mi? İmsak vaktine girmeye 1 saat 10 dakika kalmış. Sen de gözünü tutamıyorsun, bir gözünü yumuyorsun. Ya ondan sonra da alarm çalacak ve kalkacaksın. İçerideki konuşmalarla kitap yazılır, doğru mu? Peki konuşan kim? Nefis mi, vicdan mı? Yani burada nefis olduğu çok aşikar da ben ayırt edemediğimizi anlatmak için söylüyorum burada. Öyle mi? Ya da arkadaşınla bir konuşma geçti, bir anda öfkelendin. Öfkelenen hangisi? Ya ama benim haklı sebeplerim vardı. İşte bunu söyledikten sonra vicdan olduğunu düşünüyoruz. Ama nefis olma ihtimali %99. Şimdi gel bakalım nereye koyacağız? Öyle mi? Yaşlar gelmiş 50'lere 60'lara. Zaten kilit vursan o zamana kadar kazandığını yiyemeyeceksin. Ama hırsı dünya ile hala dünyaya çalışmaya devam edip Kur'an ve sünnetle ilgili hiçbir birikim yapmamaya devam ediyorsun. Şimdi sana sorulursa konuşan burada vicdan, öyle değil mi? Biz bunu yapmayalım, bunu böyle yapmayalım. Ama sen Kur'an bilmiyorsun, sünnet bilmiyorsun. Şimdi burada nefis mi konuşuyor, vicdan mı? Bunu ayırt etmek. Farkında mısınız? Dünyanın en zor soruları yani bunları yapmak. Hele bir hayırla ilgili bir mesele olsun. Direkt o işi yapmak istememenin karşılığında verdiğin cevaplar da çok vicdani gibi gözüken nefsi cevaplar. Acaba ben yapamıyor muyum? Yoksa ben bu işe layık değil miyim? Ya ben bu işi yapmayayım, bu işe zarar vermeyeyim. Ya biraz da yeğse düştüm, arkadaşların şevkini kırmayayım. Çok vicdani geliyor değil mi cevaplar? Her birisi bizzat nefsin cevapları. Dünyada kim 2-3 tane işe girmiş, eline yüzüne bulaştırmış. Ondan sonra ben artık dünyadan murad almayayım. Elektrik su faturamı ödememe de gerek yok. Herhalde toplumdaki insanları da biraz bozuyorum. Hiçbir iş yapmayın. Böyle bir cümle tarihte duydun mu dünyada? Niye burada oluyor? Vicdani gibi gözüküyor nefsi cümleler. Yani nefsi tanımak önemli dedim ya, böyle klasik gibi. Yani gerçekten çok önemli. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey bu nefis. Ve tekrar hatırlatayım, yani bunun nihai amacı cehennemi dibine götürmek. Ya bugün dışarıdaki en büyük düşmanı sana en fazla verebileceği canına, malına, değil mi? Ötesi yok yani. Bu ebedi cehenneme atmak için uğraşıyor ve çok sevimli. Farkında mısın? Ama çok şeydim yani, biraz dinlenmeyeyim mi? Canım çok çekti, biraz yapmayayım mı? Bunun devamı geliyor. Biraz içtik, ne var ki? Değil mi? Şimdi zaten toplumda herkes yapıyor. Ben öyle yapmışım, ne olmuş? Yani devamı çok vicdani cümleler ama zerre kadar alakası yok. Nefsi tanımak, buyurun, çok önemli. Farkında mısınız? Ama bu nefis oda koşullarında mümkün değil tanınmıyor. İşte kilit, kırıcı nokta burası. Bu nefis oda koşullarında tanınmadığı için Allah Azze ve Celle sürekli yol ayrımları yaratıyor. O nefis tanınsın diye. Şimdi biz ışığı havada göremiyoruz, değil mi? Işığı görebilmemiz için mutlaka bir yere çarpması gerekiyor. Çarptıktan sonra bakıyoruz, burası siyahmış. Çarptıktan sonra bakıyoruz, burası kahverengiymiş. Bu nefis bir yere çarpmadıktan sonra oda koşullarında tanınması mümkün değil. İnsana çarpacak. Mümkünse en yakınına çarpacak. Mümkünse omuz omuza yıllarca yürüdüğün arkadaşa çarpacak. Mümkünse uykusuz olduğun bir anda çarpacak. Mümkünse acıktığın bir anda çarpacak. Nefsi oda koşullarında tanımak mümkün değil. Ama eğer nefsi okuyabilirsen, musibetin normal nimet saydığın şeylerden çok daha büyük bir nimet olduğunu göreceksin. Çünkü seni cehenneme götürmeye çalışan bir şeyin elinden kurtarıyor seni musibet. Anlıyorsunuz değil mi? Bunları teorikte anlatmak kolay ama yaşadığında bunları fark edebilmek bence hiç kolay değil. Ama biz peygamberlerden olay anında nefislerini tanımladıklarını görüyoruz. Yani Yunus peygamberin ben nefsime zulmetmişim cümlesi hangi olay esnasında çıkıyor? Balığın karnındayken oluyor. Yani bir olay nefsin tanımlanmasına vesile oluyor. Farkında mısınız? Hem de olay nasıl bir olay? Değil mi? Gece, dağ, deniz, dalgalı, okyanusun ortası, koca Hud'un, yani Hud Yunus balığının da büyük versiyonu, onun karnında hiçbir sebebin sana orada kurtarmak için elinin yetişemeyeceği bir yerde ben nefsime zulmetmişim cümlesinin orada çıkışı biraz garip gelmiyor mu? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ya Rab sen sübhansın, ben ise nefsine zulmeden. Şimdi bakıyoruz aynısını Eyüp peygamberin hastalığında görüyoruz. Sad suresi diyor ki gerçekten biz onu sabırlı bulduk diyor. Neden öyle diyor? Yani 80 yıllık bereketli bir yaşamdan sonra Eyüp peygamber kendisine gelen hastalığı, yani Allah bunu da veren, onu da veren, yani o sabırıyla karşılayan bir peygamber zaten. Ama burada Eyüp peygamber bu yorumu ne esnasında yapıyor? Farkında mısınız? Bir olay esnasında yapıyor. Yani inanılmaz şekilde hastalığın kendisini tazip ettiği bir dönemde yapıyor. Ta ki kalbine değene kadar. Kalbine değdikten sonrasını biliyorsunuz. Rabbi inne meseniyet duru ente erhamur rahimin diye. Ondan sonra Allah'a sığınıyor. Şimdi bu nefsi oda koşullarında tanımak mümkün değil. Mutlaka olaylarda tanıyorsun. Olaylarda da nefsin kullandığı argüman senin duyguların oluyor. O yüzden bu nefsi alaşağı edebilmek için duyguları yönetmemiz şart. Adım adım ona da gireceğim şimdi. İnşallah birlikte anlarız. Duyguların kontrolü
bu nefis hatının dizginlenmesi için çok önemli bir mesele. Zaten bizim İslam terminolojisinde kamil insan dediğimiz, yani olgun değil mi? Kamil, bir şeyi başarmış, olgunlaşmış. Kamil insan dediğimiz kişiler duygularını kontrol edebilen kişiler. Tekrar edeyim. İslam terminolojisinde duygularını kontrol edebilen kişilere biz kamil insanlar diyoruz. Özellikle en azgın duygu olan öfke duygusu. Dikkat edin biraz sinirlendiğiniz anlarda. Yani orada dişinizi sıkıp bu hadiseyi sindirebilmek mümkün gelmiyor değil mi? Ve o öfke, az önce anlattık ya, nefsin fetvaları var. O öfkeyi kusmanın sonucunda haklı olduğunu koskoca bir kitap yazıp ispatlayabilirsin insanlara, doğru mu? Halbuki nefisten başka bir şey değil. Ya ben öfkelendim ama hele bir sor niye? Niye? Bir kitap yazacak kadar onu anlatır. Halbuki kitaplarda en kısa hadis diye geçer. La tagdab. Yani öfkelenme diyor Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam. Ali İmran suresinde de salih insanları bahsederken vel kâzimînel gayz. Yani öfkelerini yutarlar diyor. Tamam, öfkeni yuttun ama sindirim sistemin gelişmemişse sen onu tekrar kusacaksın. Demek ki sadece öfkeyi yutmak değil, bir de onu sindirebilmek, hazmedebilmek çok önemli. Bunun için ben de kendimce antrenman yapıyorum. Özellikle küçük olaylarda. Yani böyle kafanın şiştiği bir anda küçücük bir olay geliyor ve öfkelendiğini hissediyorsun. O küçük antrenmanlar çok önemli. Birisinin damarına dokunduğunu hissediyorsun. O küçük antrenmanlar çok önemli. Bu küçük olaylarda öfkemizi yuta yuta hazım mekanizmamızı genişletebilirsek, inanın bana, dünyanın da mutluluğu bunun içerisinde saklı. Şimdi Üstad Hazretlerinin hayatı hapislerde, sürgünlerde geçmiş. Normalde kendimizi bir koyalım onun yerine. Yani suçu olmadığını hapse atanlar da biliyor ve siz de bunu biliyorsunuz. 27-28 yıllık bir hayat hapislerde, zindanlarda, sürgünlerde, esaretlerde, tecritlerde geçmiş. 27 yıl değil, 27 gününü yaşasak, yani insan öfke kusar değil mi? Şu zalime bak, şu haksıza bak, şu şeye bak diye. Ama Üstad Hazretlerinde hiçbir taşkınlık görmüyorsun. Taşkınlıktan kastım öfkelenme hali yani. Üstad Hazretlerini idam sehpasına gönderiyorlar. Yine taşkınlık yok. Çok enteresan. Bak, küçücük meseledeki bizim öfke anı nöbetlerimize bakın. Bir de Üstad Hazretlerinin yaşadığı anlardaki nasıl göğüslediğine bakın yani. Sadece medeni bir şekilde kendisini müdafaa ediyor. Hatta iş öyle noktalara geliyor ki hapishanede katiller, zalimler Üstad Hazretlerinin yanına gelip ıslah olduğunu görüyorlar. Yani bırak kendisinin öfkelenmesini, yanına gelen, öfke nöbeti geçiren, öfkesini kontrol edemeyen katillerin, zalimlerin, kaç insana kıymış adamların ıslahı nefis ettiğini, çamaşırlığa konan küçücük bir sineği bile artık kovmak istemediklerini görüyoruz. Yani şeyi görüyor musun? Hazım mekanizmasından kastımı anlatabildim mi? Şimdi bir de dönüp bize bakalım. Bizim hiçbir şeye tahammülümüz yok. Öyle mi? Yani birisi hatalı sollasın. Bitti o iş yani. Ben kendimi de kastederek söylüyorum. Yani bunun dördünü kontrol ediyorsam beşincide mutlaka terbiye edilmemiş nefis bir yerde ortaya çıkıyor ve çok üzücü oluyor. Yani üzücü olan oradaki olay değil. Yani üzücü olan ben bu terbiye etmediğim nefisle ahirette ne yapacağım meselesi daha çok. Hadi bir çocuğun sesi biraz baskılansın. Çocuk da istediği zaman laf söyleyebileceğim birisi olduğundan, değil mi? Senin sinirinin bozulması çocuğa bağırıp azarlaman için yeterli ama gerçekten hikayenin sonunda kendimize zarar veriyoruz. Gerçekten öyle. Hadi bir hanımla bir tartış bakalım. Dışarıdaki insanlarla da çok problemli anlar yaşıyorsun. Her birinde öfkelenmiyorsun. Dışarıdakiler bir de zalimler, seni anlamazlar. Evdeki hanımın biraz da insaflı yanı daha fazladır. Bir yerde seni anlar, susar. Yani neden bu kadar öfke nöbeti geçiriyorsun orada? Ayarsızız, anlıyor musunuz demek istediğimi? Yani Üstad Hazretlerinin duygularını, özellikle duyguların en azgını hangisi dedik? Öfke. Özellikle öfke duygusunu kontrol altına aldığı noktalara bakın. Bir de bizim öfke duygumuzu kontrol altına alamadığımız en küçük bir yırtıkta ortaya çıkardığımız öfke nöbetlerimize bakın. Şimdi bu konunun sosyal hayata bakan bir yanı da var. Bakın bu asır dijital çağ falan diyorlar da öfke çağındayız maalesef. Bir de bu öfke çağına esrarları, eroinleri, uyuşturucuları, bunları da koyun. Yani sebepsiz yere çok masum insanların bu öfke nöbetlerinden ya da artık sapkınlıklardan, sapıklıklardan öldürüldüğü döneme girdik. Yani hiçbir sebebi yokken masum insan ölecek. Hiçbir sebebi yokken masum hayvan katledilecek, öyle mi? Yani bu asır böyle bir asır. Yani bu öfke nöbeti kontrolü dediğim olay şahsi hayatımıza, ahiret için bakıyor. Ama bir de toplum hayatına da bakıyor. Bakın iyice gitti yani, kafalar gitti, kusura bakmayın. Dışarısı biraz açık hava tımarhası gibi değil mi? Eskiden en üst seviye olan olay belliydi yani. Değil mi? Bir arkadaşınla anlaşamazdın. Yakana yapışır, bir o vurur, bir o vurur. Yani şu an yapılacak şeyleri insan hesaplayıp tahmin edemiyor. Öfke nöbetlerinin bile seviyeleri arttı. Yani bu asır maalesef, üzülerek söylüyorum, işte dijital çağ falandan ziyade öfke çağı. Ve tekrar söyleyeyim, buna uyuşturucu, alkol, başka şeyleri de eklediğinizde sebepsiz yere
melek yüzlü, çok masum insanların katledildiğini, hayvanların öldürüldüğünü vesaire bunları göreceğiniz bir asır. Yani ders, nefsin azgınlığıyla oluşan öfke problemi dersi hem bizim şahsımıza ve ahiretimize bakıyor hem de toplumun huzuruna bakan çok 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 önemli bir ders diyerekten mektuba geçeyim. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 16. mektup 3. nokta. Halimi, istirahatimi düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirab eden Şaşıran, dostlarımın şöyle bir sualleri var ki: sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin. Edna bir tahkire tahammül edemezdin. şimdi olayı özetleyelim. Üstad Hazretlerinin dostlarım dediği talebeleri yanında. Doğru mu? Bakıyorlar haline şaşırıyorlar. Ya üstadım sen eski dönem dediği eski Said dönemi değil mi? Bir de yeni Said var malumunuz. Ya üstadım eski Said dönemini biz biliyoruz ya. Sen çok hiddetliydin. En küçük şeye tahammül edemezdin. Nasıl oluyor? Şimdi sana çok daha fazla zulmediyorlar. Senin çok daha fazla öfkelenmen lazımken nasıl oluyor da bunlara sabrediyorsun? Soruyu anladınız mı? Girişteki öfkeyi neden biraz açtığımızı anladınız değil mi? Ders tekrar söyleyeyim, nefis dersi. Ama özellikle nefsin öfkeyi kullandığı bir mektup okuyacağız. Yine tekrar edebilirim tam otursun diye. Üstad Hazretleri'nin yanındaki dostları ve talebeleri şaşkın. Ya üstadım siz eskiden en küçük şeye tahammül edemezdiniz yani. Karşılık verirdiniz. Şimdi nasıl oluyor bu tazikat kat ve kat arttı ama siz sabırla karşılık veriyorsunuz. Yani eski hiddetinizi göremiyoruz. Hayret ediyoruz. Siz de böyle birini görseniz hayret eder misiniz? Lisede bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Biri habersiz silgisini alsa 3 kişiyi dövmüş falan. Aradan 3 yıl geçiyor, bir bakıyorsunuz başına en ağır olaylar geliyor. Teşekkür ederim efendim diye cevap veriyor karşındakine. Ya Ahmet sana ne oldu 3 yılda dersiniz değil mi? Aynı olay onun gibi düşünün yani. Eski Said çok hiddetli. Ama yeni Said nasıl? Her şeye tahammül ediyor. Şimdi eski Said asla tahakkümü kabul etmiyor. Çocukken medreselere gidiyor. Yaşı büyüklerin ve hocaların üstünde biraz baskısı olsun asla bunu kabul etmiyor. Ta genç yaşta Miran Aşiret Reisi Mustafa Paşa var ya değil mi? Ona gidiyor, Hamidiye alaylarının komutanlarından birisi olan. Rüyasında Abdülkadir Geylani Hazretlerini gördükten sonra belki daha sakalı tam çıkmamış Üstad Hazretleri koskoca Miran Aşiret Reisi Mustafa Paşa'nın kılıçla karşısına gidiyor. Yani görüyor musunuz böyle gözü korkusuz, gençliğinde öyle yaşamış birisi. Üstad Hazretleri aynı zamanda Kafkas cephesinde 1. Dünya Savaşı gazisidir. Ve avcı hattından çıkıp yani kurşunlara meydan okumuş birisidir. Gözünde bir korku emaresi asla taşımamış. Gün geliyor esir düşüyor 1. Cihan Harbi'nden sonra. Rus komutana eyvallah etmiyor. Karşısında kıyam etmiyor Nikolo Nikoloviç'e değil mi? Koca gavur denilen. Ya kıyamet koca komutan ben İslam alimiyim. Benim ilmim onun önünde kıyam etmeyi bana yasaklıyor diyor. Şimdi eski Said dönemi nasıl? Kimseye eyvallahı yok kimseye. Şimdi yeni Said dönemine geliyorsunuz. Yani hep izzetli zaten Üstad Hazretleri ama çok daha kemale ermiş birisi var değil mi? Yani yaşı belli bir noktalara gelmiş insan yaşlandıkça izzetini daha çok muhafaza etmeye çalışır ya o makamdan söylüyorum. Ama o kadar izzetli birisi olmasına rağmen bazen basit bir karakoldaki küçücük bekçi Üstad Hazretleri'nin inanılmaz şekilde o dönem için söylüyorum yani bekçilik küçük manasında değil. Ta paşalara meydan okumuş Üstad Hazretleri o dönemin şartlarında ufak bir bekçi geliyor Üstad Hazretleri'ni sinirlendirmek için elinden geleni yapıyor ve ağzını açıp bir cümle söylemiyor. İlginç değil mi? Yani eski dönemiyle yeni dönem arasındaki fark garip değil mi? Bir örnek vereyim. Üstad Hazretleri Emirdağ'ına da bir kaymakam tayin ediyorlar. Kaymakamın vazifesi Üstad Hazretlerini sinirlendirmek, dalga geçmek. Bu yüzden tayin etmişler kaymakamı oraya. Şimdi Üstad Hazretleri her gün izin alarak kırlara çıkıyor biliyorsunuz hatıralardan. Yine izin alıyor, kırlara çıkılıyor. İzin şöyle veriliyor işte saat 1'e kadar dönmeniz lazım diye. Üstad Hazretleri de bir sorun yaşamamak için saat 1'den önce dönüyor. Tam kırlardan nahiyeye giriş yapacağı yerde bekçi orada durduruyor. Sana saat 1'de gel denilmedi mi? Git şimdi bekle saat 1'de gel diye Üstad Hazretleri'nin onuruyla, izzetiyle oynuyorlar. Yani onun gibi bir insan için çok izzetine dokunacak bir mesele. Yani sorun çıkmasın diye erken geliyor ama ona rağmen sana 1'de gel denilmedi mi? Çık şimdi kırlara geri dön saat 1 olunca geleceksin. Amaç sadece öfkelendirmek. Ama yeni Said döneminde ne olursa olsun öfkelenme yaşanmıyor. Yani çok daha fazla kadere teslim olmuş birisi var. Zaten yanındaki dostlarının soru sorduğu olay bu olaylar. Anladınız mı olayları? Yani sen eskiden hani mermiye siper olan bir adamdın. Koşa koşa giden birisiydin. Onlara eyvallah etmezdin. Bu gavurun gülleleri beni öldüremez. Ne oluyor şimdi? Yani sana yapılmayan eziyet kalmadı. Nasıl oluyor da birisine çıkıp da baş kaldırmıyorsun, bu kadar hiddetlenmiyorsun diye buna şaşırıyorlar. Ben şunu da söyleyeyim. Yani tabi'in döneminden bu zamana İslam alimlerini ele alırsak inanın bana Üstad Hazretleri en çok işkence ve çile çekenlerden birisidir.
Buna da ispat tarihçi hayatındadır. Buyurunuz hep birlikte okuyalım. Ama onun kadar başına ben de kendi çapımda İslam alimlerini araştırıyorum. Her birisi gönlümüzün sultanı. Allah hepsinden ebeden ve daima razı olsun. Ama gerçekten Said Nursi Hazretleri kadar böyle peş peşe. Ya bir nefes alsın. Şu kadar. Yok ya peş peşe bu kadar tazikat altında yani ben çok nadir gördüm. Gerçekten. Özellikle mesela bir Afyon hapishanesi meselesi var benden alıyor. Afyon soğuyla meşhur bir memleket. Üstad Hazretlerini de Afyon hapishanesine o kara kışta attıkları hücrenin çatı yok. Beton var üstünde. Yani yağmur ve kar yağdığında sarkıtlar oluşuyor hücrenin içerisinde. 2-3 tane cam var. Camları da kırmışlar. Yerlere de su döküyorlar. Yani o soğuğun içerisinde donup yani ölüp gitmesini bekliyorlar. O planları yapmışlar. Ve orada bile o öfkelenmesini ya da birisine şikayet etmesini bunu göremiyorsun. Yani bu kadar eski zaman eyvallah olmayan birisi şimdi nasıl olur da hiddetlenmez? Nasıl olur da haklarını helal eder? Bir gariplik yok mu? Olayı anladınız mı? Resmedebildiniz değil mi? Yani eski zaman kimseye eyvallah olmayan birisi şimdi bu kadar işkence, tazikatta bulunuyorlar. Yani nasıl oluyor sesini çıkarmıyor? Tek yaptığı müsbet manada müdafalarla kendini savunmak. Zaten savunduğu müdafalar yüzlerce sayfa Risale-i Nur'larda var. Biz okuyoruz yani. Hiçbir taşkınlık görüyor musunuz? Ama nasıl? Yani bu bizim aslında insanla çok elzem bir ders değil mi? Ya ufacık birisi hadi istediğimiz şeyi yapmasın. Ben mavi diyeyim de hadi o kırmızı getirsin. Ya anında hiddetleniyorsun, öfkeleniyorsun yani. Bu nefis. İçeride senin hakimiyeti altına alan nefis bu yani. Ama biz anlamıyoruz. Ben haklıyımdan yürüyoruz yani sürekli. Buyurun devam edelim. El cevap. Soru anlaşıldı. Şimdi cevap veriyor yani. Nasıl öfkelenmiyorsun? Buyurun. İki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. Birinci hikaye. 2 sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezyifkârane hakaretli sözler söylemişti. Bu Barla'da nahiye müdürü. Üstad Hazretleri hakkında çok şey yapıyor yani arkadan cahil diyor, gerici diyor, Kürtçü diyor. Yani sürekli insanları özellikle ona kışkırtmak için sürekli Üstad Hazretleri'nin arkasından böyle cümleler söylüyor ve kulaktan kulağa da dolaşarak geliyor. Düşünün. Evet. Sonra bana söylediler. 1 saat kadar eski Said damarıyla müteessir oldum. Çok enteresan değil mi? 1 saat eski Said damarıyla. Yani eski Said tepkisel bir zat. Öyle mi? Yani iradesiyle mücadele eder, karşı çıkar ama yeni Said de çok daha olgunlaşmış ve bütün kavgası sadece kendi nefsiyle olan, kadere tam teslim olan bir örneklik var önümüzde. Farkında mısınız? Ama yine de tabii Üstad Hazretleri burada o insani payı çok güzel ayırmış bence. Bilmiyorum, çocukluktan beri okurum burayı. Çok da etkiler beni. Eski Said damarıyla 1 saat müteessir olmak. Yani çok şey geliyor değil mi? O insani bir ara geliyor. Buyurun. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi. Sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. Adamı da helal mi ettirdi? Şimdi nahiyeye birisi atanacak müdür. Hakkınızda söylenmedik bir şey bırakmayacak. Önce 1 saat müteessir olacaksınız. Normalde de yani sizdeki izzet 7 düvelde yok. Öyle mi? Ya böyle bir insansınız. Eyvallahsız hayat yaşamış bir insansınız. Sizdeki izzet kimsede yok. 1 saat müteessir olacaksınız. Ondan sonra bir hakikat kalbime geldi. Allah aşkına cümleye bakar mısınız? Sıkıntıyı izale etti. Tamam hadi sıkıntınızı Allah rahmet etti, izale etti. O adamı da helal ettirdi. Bu ne demek şimdi? Yani arkanızdan o kadar atıp tutan, sizi kötülemek isteyen bir insana da hakkını helal ediyorsun. Şimdi bu polyanlacılık oynamak değildir. Önce burayı anlamamız lazım. Biz Allah Azze ve Celle'nin adetullahlarını okuyamadığımızdan bu bize polyanlacılık geliyor. Doğru mu? Ama değildir. Kur'an hakikatini anlayınca sen bunu yapabilirsinin formülüdür bu. Hem de neyi yapabilirsin? Hakkını helal edecek seviyeye gelebilirsin. Peki bunun ilk yolu nedir? Nefsini muhatap almak. Bunun birinci yolu nefsini muhatap almak. Üstad Hazretleri onu yapıyor. Nefsime dedim diye başlıyor. Buyurun dikkat edin. Şimdi kendine geleni anlatacak. Kendine gelen o sıkıntılı süreci anlatacak. Buyurun başlayalım. O hakikat şudur. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Önce üstüne alınıyor, nefsine alınıyor. Evet, ortada bir kusur var. Eğer bu benim nefsime aitse Allah ondan razı olsun. Yani şimdi bunu cümle olarak ifade etmek çok kolay geldi bana ama bunu yaşamak. Yani biz var olan kusurlar yüzümüze söylenildiğinde kabul ediyor muyuz? Etmiyor değil mi? Şimdi olay hiç normal bir olay değil. Yani bunları düz yazı olarak okuduğunda Zülfiyar'e dokunmuyor. Farkında mısınız? Yani eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime aitse Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Teşekkür ediyorum. Yani hadi yapsana.
Çok ağır bir ders bu. Çok olaylı bir hadise okuyoruz yani burada. Biraz olayı derinleştirelim. Allah bir kulunu severse nefsinin ayıplarını ona gösterir diyor. Nasıl gösterir? 1. Kendi görür gösterir. 2. Hayırhah olarak yol tuttuğu bir arkadaşı eliyle gösterir. 3. Düşmanı eliyle gösterir. Düşmanın her söylediği isabetsiz mi? İsabetlisi de vardır. Anladınız mı? Hadis okudum ha az önce. Allah bir kulunu severse nefsinin ayıplarını ona gösterir. Ama gene de hadiseyi ben tam anlamlandıramıyorum. Eğer söyledikleri bana aitse Allah ondan razı olsun. Seni üzen kişinin nefsine söylediği sözler için 2 ihtimal vardır. Ya doğrudur ya yanlıştır. Buyurun şimdi onlara girelim. Eğer doğru söylemişse buyur Ömer. Eğer doğru söylemişse Dikkat edelim. beni nefsimin terbiyesine sevk eder Söylediği şey doğrudur. Ben de üstüme alırım. Nefsimi terbiye etmeye çalışırım. Evet. ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Ve gururdan da yardım etti. Eğer doğru söylemişse. Buyur devam edelim. Şimdi yalan söylemişseye geçiyoruz. Eğer yalan söylemişse beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Şunu hiç kabul edebilecek bir nefis var mı içimizde? Birisi arkandan konuşuyor, yalan söylüyor. Diyorsun ki elhamdülillah hakkımı helal ettim. Çünkü beni riyadan kurtardı. Ya çok enteresan bir hadise değil mi? Şimdi doğru söylemişse delikanlı adam kabul ediyor. Doğru mu? Doğru söylemişse. Ya yalan söylediyse onda da beni riyadan kurtarır ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden, yalancı şöhretten kurtarır. Riya ne demekti? Kendini başkalarına beğendirmek demek. Şimdi riyanın çoğaldığı dönem deccaliyet dönemidir. Bir gün bir olay yaşanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimiz toplamış Mescid-i Nebevi'de. Deccal anlatmış sürekli onlara rivayetleri. O hadis kitaplarının Fiten bölümünde geçen rivayetler var ya. Anlatıyor. Bir süre hücre-i saadetlerine gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gelene kadar sahabe o kadar etkilenmiş ki aralarında o deccal meselelerini konuşmaya devam etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görüyor yani hala şöyle kılları kıpırdamadan konuşmaya devam ediyorlar. Çünkü çok büyük tahribat var deccal meseleleriyle ilgili ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat ağzından duyuyorlar. Şok olmuş durumdalar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra size o deccalden daha tehlikelisini söyleyeyim mi diyor. Söyle ya Resulallah. Riya. Çünkü riya şirki hafidir. Gizli bir şirktir. Allah'a ayna olup onu beğendirmen ve beğenmen için gönderilen bu dünyada kendini beğendirmek için yaptığın mücadele ilahlıktan başka hiçbir şey değildir. O yüzden de riyaya şirki hafi yani gizli şirk diyor. Şimdi çok çıldırtıcı bir mesele değil mi bu? İnsan Allah'ın verdiği nimetlere şükrederken riyakar olabilir mi? Olabilir. Bütün müsbet ibadetlerde var bu. Hacda, umrede, namazda değil mi? Bütün müsbet ibadetlerde riya olabilir mi? Olabilir. Sabırda riya olma ihtimali var mı? Sabırda riya olma ihtimali de yok. Yani bütün peygamberler, bütün dava adamlarının eda ettiği ibadet şekli budur. Çünkü Allah'ın sabur ismi var biliyorsunuz değil mi? Sabur. Sabur isminin tam tecelli ettiği halet o sabır halidir. Ama Üstad Hazretlerinin yani adamın söylediği yanlış olsa bile beni bu tehlikeli olan riyadan kurtarır. Yani gizli şirkten kurtarır. Bağlantısını yapabilmesi. Bilmiyorum yani bunu anlatmakta bir şey yok değil mi? Şurada bir arkadaşımız da geçse onu anlatır zaten. Ama bunu yaşadığın anda çok yüksek delikanlılık istiyor. Olay örülüyor mu kafanızda? Devam edelim o zaman. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Şimdi bir kırılma noktası da burada yaşanıyor. Üstad Hazretlerinin nefsiyle olan ilişkisi. Musalaha etmemiş. Musalaha savaşta iki düşman arası yapılan barışa ne denir? Sulh, musalaha. Ya tam bizim problemimizin başladığı yer burası. Üstad Hazretleri nefsini o vicdandan, o girift yapıdan ayırmış ve onu düşman olarak karşısına alıyor. Ya bir anda fazla uyku istiyor, hayır sen istiyorsun diyebiliyor. Bir anda gereksiz yemek istiyor, hayır sen istiyorsun diyebiliyor. Bir anda öfkelenmek istiyor, hayır sen istiyorsun diyebiliyor bunu. Çünkü musalaha, sulh etmemiş. Onu da çok güzel söylüyor çünkü terbiye etmemişim diyor. Şimdi bizim problemimiz burada. Biz içeriden nefsin konuştuğunu günlük bir defa duyuyorsak ben çok şaşırırım. Bu asır çok çıldırtıcı bir asır. O kadar duymuyoruz ki hadi bir baba yiğit bizim nefsimize bir şey kabullendirsin. Nefis o lafları almıyor çünkü nefsimizle biz sulh ettik. Doğukan şimdi sen Faruk'la düşmansın ama öyle böyle düşman değilsin. Çok bilenmişsin Faruk. Dışarıdan birisi de Faruk'a hakaret ediyor. Rahatsız olur musun? Olmazsın. Niye? Düşmansın. Demek ki birisinin nefsiyle düşman olup olmadığı nereden anlaşılır? Dışarıdan birisi laf söylediğinde. Eğer o laflardan rahatsız olmuyorsa ya bu zaten benim nefsime söyleniyor. Ben de bundan kurtulmaya çalışıyordum çünkü ben bununla barışmamışım. Dışarıdan da birisi gelmiş bunu öfelemiş. Öyle mi? Nefsime laf söylemiş. Şimdi bunlar razı gelmiyor çünkü biz tabii musallaha ettik. Ama bir insan o söylenenden ne zaman rahatsız olmaz Doğukan? Düşmansın.
Biz de içeride müstakil bir parça ama vicdan zannediyoruz. Can zannediyoruz. Kalbimiz zannediyoruz. Ruhumuz zannediyoruz. Değil. İçeri yerleştirilmiş şeytandan çok daha tehlikeli ama şeytanın içeri yerleştirdiği özel ajan münafığı. Şimdi ise Üstad Hazretlerinin hayat değiştiren o cümlesine geliyoruz. Lütfen dikkatli okuyalım. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse. Boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu birisi söylese veya gösterse ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Allah Allah, cümleye bakar mısınız? Bunu ezberleyelim, olur mu bugün? Benim boynumda veya koynumda, boynumda veya koynumda. Boyun dediği nefis aklını sokacak, vesveselerle düşüncelerin bulanacak. Koyun dediği nefis cismani hazlarını sokacak. Canım istiyor, yemeliyim, içmeliyim, kimse benim rahatımı bozamaz. Bu sefer de oradan delileneceksin. Anladın mı? Boynumda dediği akla bakan, koynumda dediği nefse, cismaniyete bakan. Benim boynumda veya koynumda, ya ne bu, yakışıyor mu ya? Böyle yemek için mi yaratıldık biz de? Hadi bakalım koynundakini söyle şimdi. Yakışıyor mu yani? Yani bir nefsini, dilini tutacak kadar da mı aciz? Hadi bakayım. Ne çıkacak? Yani uyku için mi yaratıldın ya? İnsan hiç mi mücadele? Hadi bakayım. Bak bunlar hangileri? Bunlar koynunda olan, değil mi? Cismani şeyler. Bir de boynumda olanlara bakalım. Yani neyler? Vesveseler. En küçük şeyde dünya başına yıkılacak gibisin. Hiç mi Allah'a güvenmiyorsun? Ne bu tevekkülsüzlük hali? Hadi bakalım, bu da boynundakiler. Olmuyor değil mi yani? Geçmiyor içeriye. Çünkü nefis bak cehenneme götürmeye plan yapan o müstakil içerideki varlık sanki benliğim gibi davranıyoruz. Ya şu cümleme bir dikkat etsek olur mu yani? Günde bir defa şey yapıyor muyuz? Ya bu oyun nefsimden ya. Ya çok oyunu var ya. Çok hilesi var. Ya en zayıf anı bekleyecek kadar da stratejik. En sevdiği şey de duyguları okşamak. Çünkü en büyük demagoglardan biri. Bayılıyor ya. Seni öfkelendirsin, iştahlandırsın. Tembelliğini biraz arttır. O anı bekliyor yani. Ve insanın o anı olur. O gün manen güçsüzdür, o gün hastadır, düşer. Onun çok önceden önleyicilik manasındaki ihtiyatını alması gerekiyor insan. Ama cümleye bakar mısınız ya? Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse. Kabul etmek için bile bir yıl geçmesi gerekiyor değil mi? Ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Şimdi burada Üstad Hazretleri nefsi akrebe benzetiyor. Farkında mısınız? Çok yerlerde biz nefsin farklı metaforlarını okuduk. Özellikle affedersiniz köpek metaforunu çok okuduk. Doğru mu? Yılanla ilgili metaforlarını okuduk. Bu seferki metafor neden akrep? Şimdi akrep dediğin cehennemden nişan veren bir hayvan. Yani cehennemde örneklik. Yani gitsek akrebin hem insana çektirdiği acı cehennem azabına bir örnek, hem de belki o cehennemde etrafta dolaşan hayvanlara baktığında ona bir örnek. Akrep çok özel bu cihette yani. Cehennemi anımsatan bir hayvan. Nefsin bir yanı akrebe benzer. Küçücük bir delikten zehirler. Eğer zehir galip gelirse insan akrep olur. Üstad Hazretleri bu tabiri Sikke-i Tasdik-i Gaymi'de 28. lemanın 1. meselesinde kullanıyor. Ben şimdi çok uzun olur diye girmiyorum. Ama insan akrep diye bir tabir kullanıyor. Demek zehir galip geldi. Sen bir türlü onu alt etmek için gerekli mücadeleleri yapmadın. Kişi insan akrep oluyor. O kadar zehir her yerinde geziyor. Peki bu akrebe çözüm nedir? Akrebe bir ateş çemberine alırsın, doğru mu? Daha sonra kaçabilmek için her yolu dener. Bak ateş çemberine alırsın. Ateş lazım, ateş. Yani canını acıtmadan diye bir yol yok yani. Ben anladığım dünyanın adetullahlarını anlatmaya çalışıyorum yani kendime bakan yanıyla. Yoksa böyle olmalı değil yani, Allah Azze ve Celle sanki böyle yaratmış, onu anlamaya çalışıyoruz ya toplanıp. Ateşsiz bir yol yok. Kimse dokunmasın, kimse laf söylemesin, kimse tamam üzmesin. Zaten kimse buna yani biri istemedikten sonra kim kime ne diyebilir? Ama sen bununla baş edebilecek misin tek kaldığında? 10 yıldır dışarıdasın, 10 yıldır. Yani ne hale geldiğini hiç hesapladın mı onun? Zehirlemediğini mi zannediyorsunuz? Akrebi alt etmenin yolu nedir? Ateş çemberine alırsın. Akrep kaçabilmek için her yolu dener. Kaçamayacağını anladığı anda ters çevirir, iğnesini kendine sokar. Ha işte nefis onu yapmıyor. Ateşin içine atsan ölene kadar seni sokabilmek için o iğnesini bekletiyor. Nefsin akrepten farkı da burada. Çok daha riskli değil mi? Ölene kadar bekliyor. Yani yok mudur vefatına bir yıl kala imanını kaybeden kimse? Vefatına 3 ay kala imanını kaybeden yok mu? Sekeratta imanını kaybeden yok mu? Ya olmaz mı? Biz bunların menkıbelerini okuyoruz. Ya orada sokmamış mı yani? Zehirlememiş mi orada? Yani biz bu rivayetleri almıyor muyuz? Bunların menkıbelerini okumuyor muyuz? Ya niye korkmuyoruz biz? Şimdi birisi seni bundan kurtarmaya çalışsa. Bak senin boynunda bir akrep var. Artık bundan vazgeç. Şu mu olacak cevap? Ya sana ne ya benim boynumdaki akrepten? Sokarsa sokar yani, benim akrebim. Seni mi sokacak? Beni sokacak. Mantıklı geliyor mu bu cevap size? Gelmiyor değil mi? İnanın konu nefis olduğunda üstadın bu derste anlattığı olay şu. Kimin nasıl ve ne şekilde söylediği önemli değil. Söylediği doğru mu? Burası önemli. Üstad Hazretleri buraya fokuslanmış. Fark ettiniz mi?
Yani doğru olabilir, yalan bile olabilir diyor. Ya o bile önemli değil. Ya beni riyadan kurtarır. Bakış açısı şu. Ya ben bu nefsin ne şekilde alt edersem benim için faydası var. Dünyanın bir rüya olduğunu çok iyi idrak etmiş insanın cümlesi bunlar. Demek ki kim söyledi, ne şekilde söyledi yani. Konu nefis olduğunda biraz önemini yitiriyor. Şimdi siz evin balkonundasınız. Eviniz 15. kat. Arkan dönük. Çocuk da balkondan sarkacak. Ben de bunu görüp canavliyle bağırsam böyle. Ey kafasız adam, çocuk düşüyor görmüyor musun be diye. Sen de döndüğün anda hamle yaptın, çocuğu sarkmaktan, ayağa kaymaktan son anda kurtardın. Şimdi aşağı gelip benimle kavga mı edersin? Nasıl bana böyle bir kelime kullanıyorsun diye. Yoksa teşekkür mü edersin? Sana can borcum var, artık can kardeşimsin deyip bir de teşekkür edersin yani. Şimdi aynı sahne değil mi? Yani yaşadığımız aynı sahne değil mi? Ya küçücük hamlesiyle hayatları kaydırmıyor mu? Şimdi bugün dışarıda sokakta yürüdük, yüzlerce adamları gördük. Ya hepsi mi ehli cennet? Kendimizde katarak söylüyorum. Ya birileri sonsuz azaba gidiyor yani, farkında değil misiniz? Peki sebep ne? Nefis. Şimdi biri canavliyle bağırsa, yapma be adam artık. Ya yapma yani, elinde kalmış 5-10 yıl, yapma artık. Yapma, söz dinle, 5 yıl kalmış. Dese birisi canavliyle. Yeter yani, hep bir nefsi eğlendireceksin. Ya 50 yıl yedin işte, yeter. Ya Allah o kadar vermedik güzellik bırakmıyor ki bize gerçekten. Yediğimiz, içtiğimiz. Ya küçücük imtihanda pençe çıkıyor. Sen beni imtihan edemezsin. Sen benim canım nefsime bir şey diyemez. Ya garibiz yani. Nasıl imtihan etsin? Biz mi belirleyeceğiz aşağı bunu? Ya Kur'an'ın içinde ne olduğunu anlamadan beton gibi ölüp gideceğiz ya. Kur'an. Ya bir şey yazıyor, bir hakikat var. Bunu anlamaya çok ömürler harcamak gerekiyor. Ya basit bir matematiği çözmek için 15-20 yıl ilim alıyorsun. Ya bu Kur'an nasıl olacak bu iş? Biri canavliyle seslense yapma be birader, az kaldı işte. Ya ne var bunda savunacak yani? Enteresan bir durumdayız yani. Gerçekten enteresan bir durumdayız. Azgın bir köpekle boğuşurken köpek şöyle bacağından yakalasak güçlü bir pitbull. 1.8 ton basınç var çenede. Başkası da gelip o köpeği kitlese de seni kurtarsa, sen benim köpeğime niye dokunuyorsun mu diyeceksin? Ya yetişmesen bu beni YouTube parçalayacaktı mı diyeceksin. Burada akrebe benzetiyor. Sokup zehirleyeceğine dair. Başka yerde balığa benzetiyor. Seni yutacağına dair. Yani hiç hareket ettirmeyecek diyor. Biri de canavliyle bir cümle ederse yani, boynumda ve koynumdaki akrebi söyleyene rahmet de yani, bir zahmet. Az önce okuduğumuz yerler Üstad Hazretlerinin şahsına ait olarak söylenen olumsuzluklardı. Şimdi başka bir pencereden baktıracak konuya, buyurun. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise... Az önceki şahsiydi. Şimdi ben vazifeliyim diyor İslam'a. Benim rütbeme söyledi bu sefer diyor. Anladınız mı? Yani bir asker var, üstünde o üniforma var mı? Var. Bir polis var, üstünde üniforma var mı? Var. Söyledin mi bir şey? Söyledin. Artık üniformaya söyledin. Onu diyor. Buyurun. O bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Anladınız mı olayı? Yani zaten maalesef çok uzun süredir, ta Abdülhamit dönemlerinden beri böyle kökü içlere kadar girmiş, büyüyen ve İslam'la rahatsız olan bir dinsizlik var. Bu sefer de Üstad Hazretleri onu anlatıyor. Onların beyin guttelerinde sürekli böyle bir şey var. Yani İslam'a bakan hiçbir şey zaten onları memnun etmeyecek ve rahatsız edecek. O yüzden de söylüyorlar diyor. Zaten bu olay o olay. Burada söylenilen şeyde bir haklık payı olduğu için değil. Öyle değil mi yani? İslam'a zarar verebilmek adına Üstad Hazretleri üstlerinden söylenen olumsuz hadiseler. Şimdi burada da diyor ki artık bu söylenen benim şahsıma değil, yaptığım vazifeye söylendiği için burası bana ait değildir diyor. Kime havale ediyor? Kur'an'a havale ediyor. Çünkü yaptığı hizmet, buyurun, Kur'an hizmeti. Öyle mi? Hadimül Kur'an mı? Evet. Kur'an'ın ademesi. Madem rütbede Kur'an yazıyor, kime geçti dava? Kur'an'a geçti. Buyurun devam edelim. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise o da bana ait değil. Ben Menfi demek nefyedilen, sürgün edilen. Üstad sürgünde ya Barla'da. Menfi dediği yani olumsuz manasında değil, sürgün edilmiş. Evet. ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan. Öyle değil mi yani? Zaten Barla'ya 7 yıl 8 yıl o yüzden gönderiyorlar. Tecritte kalsın. Esir gibi kullanıyorlar. Üstad Hazretleri ben burada esirim, bu da bana ait değil. Bu sövme de bana ait değil diye anlatacak şimdi. Buyurun. Haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Neden düşmez? Çünkü ben esirim. Evet. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Cümleye dikkat edin. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Savaş hukukunda böyle. Esir aldığınız insanları, bunun yemesi, içmesi, barınması kime ait? Sahibine aittir. Peki biri gelip o esirlere hakaret etse kime hakaret etmiş olur? Sahibine. Olayı bağladığı yeri görüyor musunuz? Ya çok geçişler çok ince değil mi? Yani konuyu üstünden de attı. Evet bana söylendi. Zahirde öyle. Ama bunun hesabını sormak bana ait değil
Hatta ben şahsi haklarımı az önce helal ettim. Çok enteresan. Buyurun. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. Ve üfevvidu emri ilallahi innallaha besirun bil ibad. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak ki Allah kullarını hakkıyla görür. Allah Allah. İmana bakar mısınız? Hemen bir ayete sığındı. Evet. Dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Son cümleye çok dikkat edin. Üstad Hazretleri helal etti mi? Etti. Olmamış gibi saydı mı? Saydı. Unuttum dedi mi? Dedi. Evet. Fakat ma teessüf sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. Yani o müdür sonra intihar ediyor. İman hizmetlerine taalluk eden meselelerde sonuç böyle oluyor. Başta acı gözüküyor, çok yıkıcı gözüküyor ama devamında bakıyorsun o kişiyi istihdam etme vazifesini Kur'an üstüne aldıysa eğer ardından bir bakıyorsun sen helal etsen de Kur'an onu helal etmemiş. Bir de bu zahirde bu dünyaya bakan yanı, bir de bunun ahirete bakan yanı var. Şimdi bu meselenin ince noktasını anlayan herkes gerçekten en kritik noktalarda kendisi çekilmiş, meseleyi Rabbine bırakmış. Şunu hatırlarsınız, Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geliyordu, hatırladınız mı? Öncü birliklerini gönderiyor, bütün develeri talan ettiriyor. O dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip o dönem Kureyş'in reisi, doğru mudur? Abdülmuttalip'in de 200 devesini gasp ediyor. Daha sonra Abdülmuttalip Kabe'yi yıkmaya çalışan Ebrehe ile karşılıklı bir konuşması geçiyor. Hatırlar mısınız konuşmayı? Abdülmuttalip bunu Ebrehe'ye söylüyoruz, o zalime. Askerlerim benim 200 devemi almıştır. Arzum develerimin iadesidir. Ama Ebrehe bu cümleden çok rahatsız oluyor. Seni görünce büyük adam zannetmiştim diyor Abdülmuttalib'e. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya geldim. Ya ben Kabe'yi yıkacağım. Sen 200 devenin peşindesin. Ben Kabe'yi yıkacağım. Büyük olay yapacağım. Sen daha diyorsun ki 200 devemi versene. Abdülmuttalip diyor ki ben develerimin sahibiyim. Kabe'yi de sahibi koruyacaktır. Develeri alır, kurban eder. Tam beklediği gibi de olur. O Kabe'yi sahibi elbet korur. Ne kadar Kabe'ye adım atıp yaklaşmasına müsaade ediliyorsa helakiyet o kadar şiddetli ve büyük olacak demektir. Ne kadar mabede dokunulmasına izin veriyorsa Allah'ın tepeden atıp intikamının ölçüsü o derecede büyük olacak demektir. Kur'an onu helal etmedi diyor. Bir vaka daha var, onu da anlatayım. Malum bilirsiniz bir kel derviş var, tıraş oluyor. Berbere de bir tane kabadayı giriyor. Kel aşağı kel yukarı hem buna vuruyor hem de tahkir ediyor, hakaret ediyor dervişe. Derviş efendi az önce dersin ana konusu. Öfkelenmiyor, sabrediyor. Kabadayı işini bitirdikten sonra kel dervişe şöyle bir tane daha vuruyor. Tam kapıdan çıkıyor. Çıkar çıkmaz bir at arabası altına alıyor, eziyor, paramparça ediyor. Berber de dervişin işlerini görecek. Eli ayağı titriyor. Derviş efendi diyor, fazla ağır olmadı mı diyor. Vallahi ben hakkımı helal etmiştim ama gel gör ki şu kelinde bir Rabbi var diyor. Ve görüyoruz ki işin sonunda mutlaka istihdam ettiğini, koruduğunu görüyoruz. Evet. Bu anlattıklarım benim maalesef yaşadıklarım değil, yaşamak istediklerimdir. İnşallah bu dersler bana da vesile olsun. Ben de kalbimde bu şekilde yaşayabileyim.